Merhabalar, hoş geldiniz. Kadife iple yapacağımız bebek battaniyesini anlatacağım bugün. Kız ve erkek bebekler için uyumlu, yumuşacık bir battaniye çalışması olacak. Yine örmesi kolay ve keyifli bir örnek yapacağız. Uygulayacağımız modelin ismi timsah sırtı örneği olarak geçiyor. Kullanacağımız kadife ip bilgisini videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim. 6 adet ip kullanacağız. Tabi bu sizin yaptığınız battaniyenin büyüklüğüne göre 7 ip de olabilir. Santim ölçülerini, sayılarını biraz sonra paylaşacağım. Çalıştığım diğer renk battaniyemi de sizinle paylaşayım. Bu renk de çok yakıştı, güzel oldu. Hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipim ise Velluto serisinden olacak kalın bir kadife ip. Metre uzunluğu, 68 metre uzunluğunda. Reklam veya işbirliği değil, biliyorsunuz. Benimle aynı dokuyu, aynı ölçüleri yakalamanız açısından, ipin kalınlığını anlamanız açısından bu markayı veriyorum. Sizin elinizde kalın bir kadife ip vardır. Yaklaşık 68-70 metre uzunluğu, bu civarlarda bir uzunluktaysa benimle aynı ölçülerde, hemen hemen aynı kalınlıkta battaniye elde etmiş olursunuz. Koyu renkte kullandığım ipin rengini de bu arada size merak eden arkadaşlarım için 329, açık renk taş rengi olan da 599. Örgümüzde uygulayacağımız modelin ismi timsah sırtı örneği olarak geçiyor ve bu modelde tek ve katlarından oluşuyor. Battaniyemizi ben 71 ilmek üzerinden yaptım. 85'e 85 santim ölçülerinde bir battaniye elde ettim. Sizler bu ölçüyü baz alarak da aynı benim gibi yapabilirsiniz. 71 ilmek üzerinden ya da tek sayı olarak 75, 77 olarak daha büyük yapmak istiyorsanız 90 santim ölçülerinde gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Önce örneğin yapılışını öğrenelim. Sonra sizler zaten büyüklüğünü ayarlarsınız. 71 ilmek benim kamerama sığmayacağı için zaman kaybı olmasın, daha hızlı bir şekilde gösterebileyim diye ben 15 ilmek üzerinden anlatacağım. Kullanacağım şiş numaram da 7 milim olacak. 7 numara benim için uygun olacak örgümde. Bu arada kadife iplerde ilk ilmekleri atarken, örgüye başlarken ilk ilmekleri attığımızda biraz gevşek gevşek atarak başlamamız gerekiyor. Çünkü sonrasında örgüyü bir iki sıra ördükten sonra ilk başlangıç sıramız kasmasın. Buna çok dikkat edelim. Bu bir püf noktası. Şimdi ben 7 numaralı şişime 15 ilmek atacağım. Sizler 71 ilmek attığınızı düşünerek örgünüze başlayabilirsiniz. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz. Burada önemli olan kadife iple örgümüze başlarken ilk ilmeklerimizi attığımızda gevşek gevşek, çok sıkmadan rahat bir şekilde ilmeklerimizi atalım. Her attığımız ilmeğin arasında yarım santim aralık bırakacak şekilde ilmeklerimizi atalım. Sıkmıyoruz. Rahat bir şekilde ilmeklerimi atıyorum. İpimi bağladım. Gördüğünüz gibi seyrek seyrek bir görüntüyle ilk ilmeklerimizi atmış olduk. Şimdi modelimizde 4 sırada birbirini tekrar eden bir çalışma olacak ve örgümüzün arka yüzünde ilk model kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Örgümün başında ve sonunda 2 ilmeğimi haroşa olarak çalışacağım. Ortada örneğimizi çalışacağız. Baştaki 2 ilmek haroşamı örüyorum. Sizler haroşalarınızı bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz. Ben ters örgü örer gibi yapıyorum. Şimdi ilk 2 ilmeği haroşa olarak ördük. Yanındaki ilmeği şu şekilde şişime geçirdim. Şöyle ipimi de üzerine doladım ama örmeden boş olarak şişime geçirdim. Yanındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine yanındaki ilmeğimi ipimi dolayarak ama boş olarak alıyorum. Örmüyorum. Bir ters ördüm. Yanındaki ilmeğimi boş olarak ama ipimi dolayarak şu şekilde 2 ilmek olmuş oluyor. Boş olarak örmeden alıyorum. Bir ters ördüm. Doladım, örmeden aldım. Bir ters ördüm. Doladım, örmeden aldım. Bir ters ör. Doladım, örmeden aldım. 2 haroşaya denk geldiğinde dolayarak, nasıl başta haroşamın yanında dolayarak aldığım ilmeğim burada da aynı şekilde denk gelmesi gerekiyor. Yanındaki 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeki sıramı bu şekilde örmüş oldum. Battaniyemizin arka yüzünden model kurulumunu yapmış olduk. Çeviriyorum. İlk 2 ilmeğim haroşa.
İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi burada şişimde 2 tane ilmeğim görünüyor. Bu ikisini birden şişime taktım. Yine ipimi aynı şekilde doladım. Ama örmeden şişime geçirdim. Bir ters örüyorum. Yine yanındaki bu 2 ilmeğim var ya, doladığım ilmek, az önceki arka yüzde yaptım. Bunu şişime takıyorum. Yine ipimi doluyorum. 3 ilmek olmuş oluyor. Boş olarak şişime geçirdim. Örmüyorum. Bir ters. 2 ilmeği boş olarak aldım. Aynı zamanda tekrar doladım. 3 ilmek oldu. Yanında bir ters. 2 ilmeği dolayarak aldım. 3 ilmek oldu. Yanında bir ters. Yanındaki ilmekleri boş olarak geçirdim. Bir de doladım. 3 ilmeğim oldu. Yanında bir ters. İkinci sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Yine bu 2 ilmeği boş olarak şişime geçirdim ve doladım. Yanında son 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Battaniyemin ikinci sırasını yapmış oldum. Şimdi battaniyemin arka yüzündeyim. Üçüncü sırayı yapıyoruz. İlk 2 ilmeğim haroşa. Burada bu gördüğünüz 3 ilmek var ya, bunun üçünü bir ipimi arkaya aldım. Düz olarak üçünü bir ördüm. Şuradaki ortadaki tek ilmeğimi bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu 3 ilmeğimin üçünü birden düz olarak ördüm. Bir ters bir düz örüyoruz aslında. Bu tek ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane oluşan ilmeğimi düz olarak üçünü bir ördüm. Ters 3 ilmeğin birini düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmeğim ters. Bu 3 tane görünen ilmeğimi ipimi arkaya alıp düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Son kalan 2 ilmeğim yine haroşa. Örgümü çeviriyorum. Battaniyemin ön yüzündeyim ve modelimdeki dördüncü son sırayı geçiyorum. İlk 2 ilmeğim haroşa. Yanında ters ilmeğim görünüyor zaten. Bunu ters olarak örüyorum. Yanındaki düz ilmeğim görünüyor. Düz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Haroşadan sonraki ilk ilmeğim ters olarak o denk gelmesi gerekiyor. Bu değişmeyecek. Ona dikkat ederek örelim. Ters, düz, ters, düz, ters. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Arka yüzde tekrar modelimizi kuracağız. Aynı şekilde öreceğiz. Birbirini tekrar eden bu 4 sıralamayla battaniyemizi tamamlayacağız. Ters, haroşadan önceki ilmeğim ters olması gerekiyor ve son 2 ilmeğim haroşa. Örgümü çeviriyorum. Örneğimi burada tamamlamış oldum. Arka yüzde tekrar model kurulumunu yapacağım. Baştaki 2 ilmeğim haroşa. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kenarlarının diş diş olması için. İlk 2 ilmeğim haroşa. Yine bu yanındaki ilmeğimi boş olarak ama aynı zamanda dolayarak şişime geçirdim. Bir ters ördüm. İlk örgümüze başlarken modelimizi nasıl yapmıştık? Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Burada düz olarak görünen ilmeğim var ya. Onu boş olarak ve şişime dolayarak aldım. Bir ters ör, dolayıp örmeden al. Bir ters ör, dolayıp örmeden al. Şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Bir tane örmeden şişime geçirdim, doladım. Aynı zamanda son 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Çevirdim. İlk 2 ilmeğim haroşa. Yine yanındaki bu 2 ilmek oluştu ya. Bunu ikisini bir alıyorum ve dolayarak tekrar şişime geçiriyorum. Bir ters ör, bu 2 ilmeği dolayarak şişimize boş olarak geçiriyoruz. Son 2 ilmeğim haroşa. Örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzünde ilk 2 ilmeğim haroşa. Bu oluşan 3 tane ilmeğimi ipimi arkaya alıp düz olarak örüyordum. Düz, ters. Oluşan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçünü bir aldım. Bu tek olan ilmeğim ters. Düz, ters. Düz, ters.
düz, son 2 ilmeğim haroşa. Modelimdeki 4. sıra son sıradayım. İlk 2 ilmeğim haroşa. Yanındaki bu ilmeğim ters zaten. Tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. Düz, ters. Son 2 ilmeğim haroşa. İkinci defa modelimizi çalışmış olduk. Örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde tekrar yeni model kurulumundayım. Şöyle arkaya doğru baktığımda bir tane düz ilmeğim şöyle hat olarak yukarı doğru belli oluyor. Şuradaki battaniyem de belli olacak mı? Göstereyim. Arkadan da görüntümüz şu şekilde olacak. İlk 2 ilmeğimi haroşa olarak çalıştım. Yanındaki ilmeğimi boş olarak ama aynı zamanda dolayarak şişime geçirdim. Bir ters. Son 2 ilmeğim haroşa. Düz olarak görünen ilmeğim var ya, o benim boş olarak aldığım, yanına doladığım ilmeğim oluyor. Ters ilmeğim zaten ön yüzde de arka yüzde de ters olarak örüyorum. Baştaki 2 ilmeğim haroşa. Bu 2 tane ilmek oluşan ilmeğim, yine ikisini bir alıyorum. Aynı zamanda doluyorum. Boş olarak şişime geçirdim. Bir ters. Yine 2 ilmeği 3 ilmek yaparak boş olarak şişime geçirdim. Son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. Örneğimdeki 3. sıramı geçiyorum. İlk 2 ilmeğim haroşa. 3 tane oluşan ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Bir ters. 3 ilmeğimi kesiyorum. İpimi arkaya alıp düz olarak ördüm yani. Bir ters. 3 ilmeğimi bir alıp düz olarak örüyorum. Örgümü çevirdim. Ön yüzündeyim. Örneğimdeki son sıramı geçiyorum. 2 haroşamdan sonraki ilk ilmeğim ters, düz, ters, düz. Ve 3. örneğimi tamamlamış oldum. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Kolay bir çalışma aslında. Arka yüzden tekrar örneğimizi kurarak başlayacağız. Sonra sıralarımızı tamamlayacağız. Bu şekilde battaniyemiz yeterli uzunluğa gelene kadar çalışalım. Şurada koyu renkte de gösterelim duruşunu. Şu şekilde battaniyemizi yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Kendi battaniyemde örerek ilerledim. Bir hayli ilerlemiş oldum. Son 6. ipimi bağlayacağım. Şimdi ip geçişini, ip bağlamasını da göstermek istiyorum. Aslında nasıl normal bebek iplerini örerken ipimizi bağlıyoruz. Bu da aynı şekilde, farklı bir durum yok. Ama bunu da merak eden, nasıl yapılıyor diye soran arkadaşlarım olacaktır. Tekrar ipimizi bağlama şeklini göstereyim. Battaniyemi örerken şurada ortada bir yerde ipim bitti. Arkadan geçiyordum o sırada. Şimdi diğer ipimin ucunu da açtım ben. Şu şekilde her iki ucunu getirdim. İpimi sağlam bir düğüm atıyorum. İpimi bağlamış oldum. Örmeye devam ediyorum. Battaniyem için ben 6 tane ip
kullanmış olacağım. Şu an 6. ipimi bağladım. Bu arada bu arkaya doğru getirdim şu ip uçlarını. İçine alıp temizleyeceğim. Onu da yine beraber yapalım. Şu şekilde bırakayım örgümü. Şurada gördüğünüz gibi ipimizin uçları görünüyor ya. Bunu tığ yardımıyla içine alıp temizleyebiliriz. Şurada rastgele yerlerden uygun bir şekilde ipimizi içeriden geçirerek dibinden kesmeyelim, sökülmesin. İpimizi de böyle gizlemiş oluruz. Diğer tarafları da aynı şekilde tığ yardımıyla siz şuradan ipinizi makasla kesip tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu son 6. yumağımı da ben örerek yeterli uzunluğa gelene kadar tamamlayacağım. 6. yumağı bitirir miyim bilmiyorum. Bunu sizinle paylaşırım. Kaç santim olana kadar yapalım. Zaten battaniyenizin genişliğine göre de boyunu ayarlarsınız. Göz kararı olacak şekilde. Santim ölçüsüyle de buna karar verirsiniz. Şimdi bizler battaniyemizi tamamlayalım. Örgümde yeterli uzunluğa geldim. Burada keserken yine beraber yapalım ilmeklerimizi. Zaten battaniyemizin genişliği 85 santimdi. Boyunu da ona göre ayarlamaya çalıştım. 6. ipimden şu kadar arttı. En son örneğimizi çalıştık ya. 4. sıraya geçerken bir ters bir düz ördüğümüz sıra. Arkadan geçerken de burada yeniden model kuracağız. Ben bu aşamada model kurmayıp bütün ilmeklerimi keseceğim. Sizler ilmek alış şeklinize göre örgünüzün ön yüzünden de kesebilirsiniz. Ben arka yüzden geçerken ilmeklerimi keseceğim. Bildiğimiz bebek örgülerinde nasıl kesme tekniği uyguluyorsanız burada da aynı şekilde kesebilirsiniz. 2 ilmeği bir alıp kestim. Tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Çok sıkmadan keselim. Kasmasın. Örgümüz de aynı esneklikte olsun. Biraz gevşek keselim. Çok sıkmayalım. Rahat bırakalım ilmekleri. Biraz gevşek gevşek kesmeye çalışalım. Dilerseniz battaniyenizi bu şekilde de kullanabilirsiniz ya da kalan ipinizle tığ ile kenar çalışması yaparak battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. 4 çevresini de yapabilirsiniz ya da zaten battaniyemizin iki tarafı haroşa çalışması var ya şurada. Burası düzgün duruyor. İster başlangıç ve bitiş noktasına şu her iki ucuna uygularsınız ya da 4 çevresini çalışırsınız. Elimde benim 4 milimlik tığım var. Kalın bir tığ. Ben kalan ipimle kenar çalışması yapacağım. Sadece şu bitiş ve başlangıç kısmı olan şuraya ben çalıştım. Kenar çalışması var burada. İpim yetmeyebilir diye bu battaniyemin haroşa olan detayına yapmayacağım. Ancak diğer çalıştığım battaniyenin 4 çevresini de kenar çalışmasıyla tamamladım. Şurada gördüğünüz gibi çok kolay bir teknikle hem bunu da öğrenmiş olalım. Buraya da yine kenar çalışması yaptım. Tabii bu şekilde daha düzgün duruyor. Eğer ipiniz kalıyorsa, artıyorsa ya da buna göre ayarlarsınız ipinizi. Biraz bırakırsınız. Kalanını kenar çalışması olarak değerlendirirsiniz. Şimdi burada ben ilmekleri kesmiştim tabii. Size buradaki yaptığım çalışmayı göstereyim. İpimi aldım. Şurada. Burası benim ilmeklerimi kestiğim nokta. Zaten zincir gibi bir görüntü var. Şurayı dikkat ederseniz. En baştan girdim. Bir, iki tane zincir çektim. İpimi çok rahat bırakarak, gevşek bırakarak çalışacağım. Aynı noktaya batıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. İkisini bir alıp örüyorum.
Tekrar. Şimdi yanındaki sırayı takip ediyorum. Şu yer var ya, oradan giriyorum. Biraz gevşek bıraktım. Gördüğünüz gibi 1 santime yakın bir şekilde uzattım. Buradan girdim. İkisini bir ördüm. Ters yöne doğru gidiyoruz dikkat ederseniz. Zaten görüntünün güzelliği de o şekilde düşecek. Şöyle. Şu sıraları takip ediyorum. Her birinin içine sırayla batacağım. İpimi biraz rahat bıraktım. Ve gevşek gevşek örüyorum. Şu şekilde çok sıkmıyorum. Tamamen bu teknikle örüyoruz. Çok kolay ve basit bir çalışma. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde. Şu kenarı tığla geçilmiş hali, şurası da normal kestiğim hali. Karar verirsiniz, ister çalışırsınız ister çalışmazsınız. Bunu da tamamlayınca battaniyemizi bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Çok sıkı yapmıyorum. Örgümle aynı esneklikte. Bitirdikten sonra kasmayacak şekilde burayı uzatarak çalışıyorum. Tersine doğru sık iğnemi yapıyorum. Ayırdığım ipim tam da yetti. Şimdi bu kalan ipi ben içinden geçiririm tığ yardımıyla. Şu şekilde. Evet, bu haliyle artık tamamlamış olduk battaniyemizi. Umarım sizler de benimle beraber yapıp denersiniz. Yaptığınız tecrübeleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olursanız destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda başka çalışmalarda yine beraber buluşmuş oluruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.